Geleceğin dünyasında insanlar genetik modifikasyon yoluyla, doğar doğmaz kollarında kendi zamanlayıcıları var. Geri sayım 25 yaşında başlar, zaman bittiğinde ölürsün. 25 yaşında ölümsüzlüğe de ulaşılabilir. Holda depolanan zaman sadece yaşamı sürdürmek için kullanılmaz, aynı zamanda dolaşımdaki tek para birimidir. Zamanınız varsa her şeye sahip olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Hua harika geliyor ama fakirler için hayatta kalma baskısı yüzünden çok fazla dinlenmek için zaman yok. Her gün her yere koşmanız ve hareket etmeniz gerekiyor. Zamanı tükenen ve sokaklarda ölen fakir insanlar var. Ana karakter Jack fakir bir adam. Gece gündüz çalışıyor, fiyatlar fırlıyor. Su ile bir fincan kahve 4 dakika tutuyor. Ve direnmenin hiçbir yolu yok. Eğlenmek için yapabileceğim tek şey, işten sonra arkadaşlarla bara gidip içmek. Bir gün, elinde bir asır olan zengin adamla tanışır. Jack ona burada olmaması gerektiğini nazikçe hatırlatır. Ama zengin adam yeterince umursamadı. Dakikalar sonra hırsızlar peşine düştü. Jack doğru olanı yaptı ve zengin adamı kurtardı. O güvendeyken ona, "Deli misin?" diye sordu. "Neden bu kadar tehlikeli bir kenar mahalleye geldin?" Fiyatları ve vergileri yükseltmekte amaç, fakirlerin ölümüdür, böylece dünyanın nüfus dengesini sağlanır. Bu kadar çok zamanı olsaydı bir dakikasını bile boşa harcamayacağı düşünerek gücenmiş ve çaresizdi. Ertesi gün zengin adam Jack'e, yüzyılının geri kalanını verdi ve, bu sapkın toplumu değiştirebileceğini umarak, kendine, yaşamak için sadece 5 dakika bıraktı. Jack işten eve gelen annesine bir sürpriz yapmaya hazırlandı. Anne her zamanki otobüse binme ücretini ödemek isterken, ücretin, 1 saatten 2 saate çıktığını gördü. Otobüse binmeye gücü yetmedi, bu yüzden sonuna kadar koştu. Anne Jack'e yetişemedi, kollarında öldü. Bu Jack'e büyük bir darbe oldu. Hiç endişe etmeden zengin bir mahallede yaşamak, annesini öldürenlere ödetmek için şehri terk etmeye karar verdi. Jack kaçmaya alışkındı, buralara sığmıyordu. Saldırıyı çeken herhangi bir zengin değil, annenin babası, küresel varlığı olan, Zaman Bankası'nın başkanı. Aile çok zengin, kazalar olmadığı sürece, temelde ölümsüzler. Bir akşam yemeğine katılır. Annenin babasıyla kumar oynar ve kazanır. Partide, annenin büyükannesi ve annesiyle tanışır. Sonra Vask ve Annie dans ettiler ve konuştular. Annie zengin biri olduğundan şikayet ediyordu. Babası gittiği her yerde kaçırılacağından endişeleniyor. Ki koruma tarafından takip ediliyor, yapmak istediği hiçbir şeyi yapamıyor. Sonsuz hayat çok sıkıcı, bu yüzden Jack Annie'yi sahile oyun oynamaya götürür. Aşk aralarında sessizce filizlenir. Kısa süre sonra saat tutucu gelir, Jack'in yüzyılın zengin adamını öldürdüğünü düşünür ve zamanını aldı. Ona doğrudan açıklama şansı vermeyip, alıp götürür, Jack'ın sadece 2 saat kalır. 200'den fazla güzel hizmetçi ile karşı karşıya kalan, bir asırdan fazla bir zamana sahip zengin bir adam sıkılır ve kendini öldürmek ister ve sonra tüm zamanını seninle geçirir, kim buna inanır ki? Çaresizlik içinde Jack, Annie'yi rehin alır ve yeri terk eder, ancak Gecekondu mahallesine dönerken bir barikat nedeniyle bir araba kazası geçirir. Onlar baygınken soyguncular ortaya çıkar ve Annie'nin zamanını çalar, ikisinin sadece 1 saati kalır. Çaresiz bir kaçış yaptılar. En iyi arkadaşlarının evine gelirler, Jack zenginken ona 10 yıl vermişti, o hepsini içmek için kullanıp bitirmiş. Annie 2 gün karşılığında, elmas küpeleri değiştirdi. Sonra Jack, Annie'yi gettoya götürdü ve ona bütün gece gettodaki gerçek hayatı anlattı. Annie sonunda gerçek bir anlayışa sahip oldu. Ertesi gün Jack, bu yerin zaman almadığını öğrendi.
Çünkü zengin adam o zamandan beri dünyanın düzenini bozacağını ve bunun bir yönetici olarak temel çıkarlarını sarsacağını düşündü. Jack'in cesareti kırıldı, Annie'nin eve gitmesine izin vermeye hazır. Tam o sırada polis geldi. Annie polise sakinleştirici mermilerle ateş etmek için koştu, ardından ikisi polis arabasını kaptı ve kaçmaya devam etti. Annie'nin, ailesinin, onun serbest kalması karşılığında ödeme yapmamaları konusunda kalbi kırılmıştı. Ask ve Annie, fakirleri kurtaracak, çılgınca bir şey yapmak için Zaman Bankası'nı soymak için bir plan başlattılar. Zaman Bankası'nı, doğrudan fakirlere ücretsiz olarak açmak, zamanı her yere dağıtmak. İki adam aynı fikirde oldukları için zamanla derin bir bağ geliştirdiler, en çok aranan suçlular oldular ama yardım edilenler çok minnettardı. Polis onları bulamayacağını biliyordu, soyguncular Vask'ı buldu. İkisi bilek güreşine başladı, Jack sihirli gücü tarafından korunuyor gibiydi. Sadece 10 saniyesi kaldığında, hırsızı etkisiz hale getirdi. Dikkat çekmek için anne babasına teslim olmuş gibi yaptı. Jack korumalarla karıştı ve 1 milyon yıllık zamanı tek bir felsiyopata çalarak onun kontrolünü ele geçirdi, sonra gecekondu mahallelerine kaçtı, fakirlere zaman verdi ama fazla zamanı kalmamıştı, polis geldiğinde çaresizce kaçabildiler. Sonunda polis tarafından yakalandılar. Ama polis saatlerine bakmayı unuttuğu için, zamanının bittiğini anlamadan öldü. Tek iki kişinin sadece 1 dakikası kaldığını gördü, polis arabasında, polisin hala ödenmemiş maaşları vardı. Jack deli gibi koştu, Annie de çılgınca ona koştu. Ve zamanın bitmesine birkaç saniye kala Annie yetişti. İkisinin de, denetimsiz dünyada büyük hırsızlara dönüşmesi umurunda değildi, etrafta dolaşıp zaman çalmakla hayatlarını kazanmaya başladılar.